Hocam nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Biz sizi gelmeden önce aradığınızda küçük bir rahatsızlığınız vardı. Griptiniz galiba. Onun için en son gideceğimiz güne kadar sizi bekledik. İyisiniz inşallah hocam. Elhamdülillah. Valla sizi ilk analizin gönderildiği gün bir Yunanistan'dan bir istek geldi. Arkadaşlar ilk defa kanalda olan bir şey ama takip ediliyorsunuz hocam. Ya 5 oktav Kerim Hoca ismi nereden geldi hocam? Önce böyle başlayayım. Şimdi Emreciğim, ben Konya Belediye Saray Camii'nde görev yapıyordum. Ben aslen Konya Kadınanlıyım. Konyalısınız siz evet. Hocam. 63 doğumluyum. 63 doğumlusunuz. İşletme mezunuyum. Şimdi Konya'da bu tür ezan, yani Selçuklu dönemine ait olan musiki şınas bulgular çok. Yani müzisyeninden tutun diğer hoca efendiler, hafız, Türkiye'de en çok hafız yetiştiren illerdendir. Tarihinden biri diyorsunuz. Yani tarihten. Beri. Yani Konya'da bir altyapı var bu konuda. Şimdi babamızdan söz etmeden geçemeyeceğim. Çünkü biz babamızın eseriyiz. Kadınan Merkez Çarşı Camii müezzini Mehmet Küçükköse'ndi. Görevine sadık. Gerçekten çocukların üzerinde titreyen. 3 oğlu, 3 kızı var. Bu 3 oğlunu da hafız yetiştirebilmek için elinden gelen gayretini göstermiştir babacığım. Evet. Küçükken ben elimden tutar. Evimizde beyaz televizyon yok. Uzun Hüseyin diye bir hafız amca vardı. Gel Kerim'im, seni oraya götüreyim. Güzel sesli hocaları dinlettireyim diye. Küçükten kulağımızı doldurdu babacığım. Babacığım nur içinde yatsın. Dedeciğim de nur içinde yatsın. Tüm cümle ümmeti Muhammed'in geçmişleri nur içinde yatsın. Şimdi tabii altyapımız oldu. Bizi öne attı babam genellikle. Mesela ben Cihanbeyli'de ilk göreve başladığım yerde, geldiğimde Konya Kadınan'da görev yapıyor babam. Benim büyüğüm Ali Küçükkösen, kendisi ilahiyatçı. Bir de küçüğümüz var Ömer Faruk Küçükkösen diye. Hadi yavrum başla bakayım Kerim'im. Ben başlıyorum. Güzel bir kaside. Abim başlıyor. Arkasından devam ediyor. Küçük birader devam ediyor. Sıra bana geliyor. Yüksek sesle çıkıyorum. Gel Habibim, sana aşık olmuşum. Babam başlıyor ağlamaya. Dikkat edin hocam, burada bizler de gidebiliriz. Uyarı da yapmıyorsunuz. Şimdi babam etkileniyor ve ağlıyor. Evet. Niye ağlıyorsun babacığım dediğimizde, ben sizleri bugün için yetiştirdim yavrum diyor. Müthiş. Dolayısıyla küçükten bizim kulağımız güzel okuyan, güzel ezan okuyan, güzel Kur'an okuyan, hafız amcalarımız, büyüklerimiz, hocalarımız, onları takip ettik. Kulağımızı normalde musiki şınas bir halimiz var. Yani yeri geldi biz zaman zaman türkü de okuduk, kaside okuduk, ilahi okuduk, ezan okuduk. Bizim formatımız daha ziyade bu son saydığım 3 bağlamda. Şimdi Konya'da Belediye Saray Camii'nde görev yaparken merkezi sistem var. Orada da ezan okuyoruz. Tabii 1200 küsür cami dinliyordu. Biz Konya Merkez Camii'de ezan okurken, ama Saadettin Kaynağ'ın talebelerinden Ahmet Kirdiş Hoca Efendi vardı, hafız. Bizi ona yönlendirdiler. İplikçi Camii'nde oturur. Kendisinin bir neyi var ve usulde müthiş bir deha. Yani 360 küsür makam var yavrum derdi bize ve kendisi bize o geçileri anlatır. Ezanda da merdivenle çıkacaksınız, merdivene ineceksiniz yavrum derdi. Kaç yaşındaydınız hocam? Ben o dönemde 30 yaşındaydım. 30 yaşındaydınız. Evet. Çünkü daha önce burada 85 yılında görev yaptım. 15 yıl görev yaptıktan sonra tekrar bir de memleketimde hizmet edeyim diye Konya
Belediye Saray Camii'nde 14 yılda orada görev yaptım. Şimdi ben ezan okurken orada bir müezzin kardeşim vardı. Dedi ki hocam bu cihazları bir yenileyelim. Hakikaten sağ olsun o genç gitti. Ben izinden döndüğümde cihazları yenilemiş. Şimdi pencereyi açıp okuduğunuz ezanı duyduğunuzda hani ağzınızdan çıkanı kulağınız işitiyor mu sözü var ya. O çok önemli. Usulsüz vusul olmaz diye. Ben de kendim normalde burada görev yaptığım 85'li yıllardan itibaren de nerede ezan kursu var gittim. Nerede efendim mevlüt programı var gitmeye çalıştım. Güzel okuyan hocalarımızı televizyondan olsun diğer şeylerden. Bir de biz küçükken evde telefonken telefonu vardı. Abim çok güzel Kur'an okur, güzel bir üslubu var. Onu dinlerdi. Ve zaman zaman ben Abdüssamet'in o dönemde çıktığı dönemlerde 77'li 76'lı yıllarda bir ay içeriden çıkmadan onu dinlediğimi hatırlıyorum. Çok şahane bir ses. Tabi Arap usulü, Mısır usulü, Mısır tavrı. Dolayısıyla tabi biz o dönemde küçükken yetişmiş olduğumuz o altyapı bizi elhamdülillah bu noktalara getirdi. Ben öncelikle size teşekkür ediyorum. Niye? Anadolu'daki seslerin gün yüzüne çıkmasında gerçekten öncüsünüz. Sizi tebrik ediyorum. Siz gerçekten bize bazen güzel dersler veriyorsunuz. Yani ben bu işin zaman zaman bono solfej yaptık arkadaşlarla ama mektebini okumadık. Nota bilgisini patçat çok fazla bilmememe rağmen bunu kulağımızla bize alaylı diyebilirsiniz. Yani biz alaylı bir şekilde yetişmiş olduk. Ama ezanı güzel okuyanlar, nerede güzel ezan okuyan var onun arkasından gittim. Niçin? Allah rızası için. Bizim bir hedefimiz var. Dinimizin biz Müslümanlara bir tane hedefi var. Bizdeki mesaj ezan. Bendeki silah ses. Bu ezanı güzel sesimle nasıl duyurabilirim? Bizde ilahiyatçı bir abiden için Mustafa Uzun Postalcı diye Konya İlahiyat'ta o hoca efendiden söz etti bir ilahiyatçı kardeşimiz. Dedi ki hocam sizde makam var. Paranız iyi. Niye koşturuyorsunuz bu tür yardım kuruluşlarına veya talebe yetiştirilmesine falan? Yavrum hangi taşın altında Allah'ın rızası var biz onun için koşuyoruz. İşte bizim ezan için Allah'ın rızasını düşünmemiz. Bilal-i Habeşi'nin arkasından gidenleriz, takip edenleriz. Ona tabi olanlardanız biz. Onun için bize büyük bir görev düşüyor. Ne kadar mesela siz anlattığınızda dediniz ki Yunanistan'dan aradılar. Leonidas diye bir şahıs. Biz yaptık. İşte burada dinin evrensel olduğu ortaya çıkıyor. Dinin ne dili, ne ırkı, ne milleti, ne milliyeti yok. Tabii ki. Din cihan şumul bir din. İşte bu güzel ses bir Yunanlıyı, bir İngiliz'i, bir Fransız'ı yani insan olan duygulu mahluka hani diyor ya Cenab-ı Hak لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ sizi en güzel bir surette yarattık diyor. Tin suresinde Cenab-ı Zülcelal. Onun için bize işte buraya güzel bir bülbül namesi, bir gırtlak vermiş Allah. Size bir de bir şeyimi hatırlatmak istiyorum. 5 oktava şuradan geldik. Evet 5 oktava. 5 oktava gireceğiz şimdi. Siz hocam kendiniz mutlaka anlatın. Gençler, bütün arkadaşlar hem siz tanısın da. 5 oktava geliş aslında 5 oktav bir ses yok. Yalnız işte o müezzin kardeşimiz Nurettin Alkan isminde bir kardeşim. Hocam dedi bizi yakıyorsun. Biz ezanları dinliyoruz. Orada çay bahçesi var. Afra'nın. Orada çaycılık yapan kardeşimiz ama hafızlığa çalışmış camime geliyordu. Sesten etkilenerek namazlara devam etti. Ve biz de kendisiyle ilgilendik. Ben dedi senin bu sesini cihana duyuracağım hocam dedi. Hayrola dedim ya. Zaten gök kubbede inliyor bizim sesimiz. Evet. Merkez sistemde de okuyorum, camide de. Tamam. Bizim camideki cihazı yenileyeceğim. Hakikaten camideki sesi yeniliyor. Ben orada ezan okumaya başlıyorum ve pencereyi açarak minare çıkışından hoparlörü alıyorum. Efendime söyleyeyim odamda
camı açıyorum. Dışarıdan hoparlörden sesi dinliyorum. Orada işte girdik Hicaz o dönemde bir ilkindi vaktiydi. O nameleri bir kardeşim Uğur Demirci diye bir sanatçı kardeşim o zaman Gaziantep Konservatuvar'da okuyor. Dinlemiş, atmış. Ve ben buraya izine geldiydim 2007'li yıllarda. İzinde Ali Camii'nin imamı dedi ki Kerim abi ya dedi Facebook'ta dedi YouTube'da bir ezan var dedi. Fadiyeze çıkan hoca diyor dedi. Bu dedi Çok güzel. bir yerde çıkan hoca yazıyor, bir yerde Fadiyeze çıkan hoca yazıyor dedi. Bir dinler misin dedik. Girdik orada. Hakikaten dinledim ki iş merkezleri benim görev yaptığım camide okuduğum ilkindi ezanı. İyi bir Hicaz. Efendime söyleyeyim tabi bütün hocalardan aldığımız şeylerin yanında taklitçilikten ziyade kendi tavrınızı da koyacaksınız. Kendi eserinizde olacak. Bunu bu işle uğraşan kardeşlerimize ben bunu ifade ediyorum. Çok dinlesinler. İyi okuyucuları iyi dinlesinler. Kulaklarını doldursunlar. Onun için şükürler olsun. Neyse yorumlara baktık. O zaman tıklama rekoru kırmıştı. Bu benim ezan dedim. Burada Kadir Duman kardeşime. O da burada. Sivas'ta okudunuz. Sivas'ta. Değil mi hocam? Yok. O okuduğum ezan Konya'da. Fakat ben buraya izine geldiğimde yani Sivas'a geldiğimde dedi ki Kerim abi bir ezan atılmış. YouTube'da gördüm. Facebook'ta gördüm dedi. Senin ezanın olsa gerek dedi. Allah Allah dedim ya. Girdik onun odasında. İmam odasına baktık ki benim okuduğum ezan. Sonra Konya'ya gittiğimde görev yerime yorumlara baktım bir. Kimisi diyor ki okuyan Aziz Hardal Hoca. O da benim dostum. Evet. İşte Mustafa Yaman, Ahmet Yaman gibi İstanbul'daki hafız arkadaşları sayıyorlar. Ben tabii yorumlara baktım. Biraz ister istemez etkileniyor insan. Kardeşim dedim. Bu okuyan, ezan okuyan benim. İsmim Kerim Küçükkösen. Bu sizin dediğiniz gibi 2 oktav, 3 oktav değil. Bu 5 oktav kardeşim. Çok güzel. Ben oraya böyle bir yorum attım. Çok güzel. Bir de baktım adımız 5 oktav Kerim Hoca kaldı. Böyle yani, çıktı yani bu. İsmimiz böyle çıktı. Allah. Ama ezan okumaktan zevk alan biriyim. Huzur duyan biriyim. Ezan okurken de kompozisyon çizmek. Güzel bir şey. Yani ne demek hocam bu? Başladığınızda şöyle önce Allahu Zülcelal'i düşünüyorsunuz. Bilal-i Habeşi'yi düşünüyorsunuz. Efendim bir anımı anlatabilir miyim burada? Hocam Kayseri'deyim. Açık Öğretim Fakültesini işletme bölümünü okuyorum. Burada bürosu yok. Kayseri'ye gerek müftülükten şef arkadaşımız ve diğer imam arkadaşlarla beraber gidiyoruz. Trene biniyoruz. Kayseri'de iniyoruz. İşte bir otelde kalıyoruz 2 gün. İmtihanlara cumartesi, pazar günü giriyoruz. Moralim yerinde. İmtihandan çıktım. Güzel geçti imtihan. Hunat Camii'nin etrafında güzel bir baklava türü bir şey yedim. Yemeğin üzerine. Moralim yerinde. Cami karşıda güzel. 2 şerefeli güzel bir cami gözüküyor. M. Bürüngöz diye. M. Refik Bürüngöz. O kadar hoşuma gitti ki. Dedim ki Allah'ım şu camide bana bir ezan okumayı lütfeder misin dedim ya. Moralim yerinde. Neyse caminin ön tarafında şadırvan var. Hemen indim aşağıda güzel bir abdest aldım. Girdim içeriye. O zaman için bize göre yaşlı bir abi vardı. Din Hizmetleri Federasyonu Başkanı İsmail Coşar'ın eski İsmail Coşar'ın Peygamber Efendimizin siretini yazan bir şahıs. Bekir Uslu diye. Girdim. Onu geçici vermişler. Aslında hafız yetiştiren bir abi. Girdim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hocam eğer lütfederseniz burada bir ezan okumak istiyorum dedim. Ben kendim imamım Sivas'ta. Ne Sivas'ta Konyalısın ne arıyorsun Sivas dedim. Kaderi ilahi dedim hocam. İleriye gitmeyelim. Biz nasibimiz oradaymış. Çıktık gittik Sivas'a dedim. Ondan sonra sesin güzel mi dedi. Hocam öyle diyorlar ama dedim. Eğer lütfederseniz bir ezan okumak istiyorum. İçimden geldi dedim. Bak dedi
O zaman da minarelerin temiz tutulması için ve şey olması için bütün camilerde yukarıda okunuyor şerefede. Emir var. Dürbünle takip ediyorlar ve ceza veriyorlar. Gerçekten. Emin ol. Yani yukarıda okumazsa. Peki ne yapalım? Çık dedi yukarıya. Mikrofon yukarıda da var. Ben yaşlı olduğum için de arada katta okuyorum dedi. Hı hı. Madem ezan okuyacaksan dedi adam gibi çık yukarıda oku. Yukarıya çıktım. Karşı Erciyes gözüküyor. Tam 75 merdiven çıktım. Genciz tabii o zaman. 87-88 yılları. O zaman Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı bakıyordu. Necmettin Nursaçan hocam. Orada. Vaizmiş ama müftü muavinliğine bakıyor. Neyse. Biz minareye çıktım. Şerefiye'nin kapısını açar açmaz ezanlar 10 dakika falan bekledim tabii. Bir nefes aldım. Karşıda Erciyes. Şöyle batı tarafına baktım. Hafif eğilmiş Cami-i Kebir. Pastırmacıların içerisi. Efendime söyleyeyim. Karşıda Cami, Kurşunlu Cami bahçesi. İnsanlara bir baktım. Karınca gibi gözüküyor yukarıdan aşağı. Fakat o kadar güzel gözüküyor ki karşı Erciyes. Ezan karşımdaki öbür ezan okuyucular başladılar. Dedim ki karıştırmayayım biraz gitsin. Şöyle durdum. Onlar Hayyâle Salâh'ı bitirir bitirmez ben okuyan ben değilim ya Bilal sensin dedim. Eli kulağa attım başladım. Bir name Hayyâle Salâh bu şekilde. Tabii sesimiz o zaman daha gür, daha dik. Yine gür hocam. Ve bitirdim ezanı. Başladım ağlamaya. Allah'ım bana böyle bir şeyi lütfettiniz. Size ne kadar hamd etsek azdır diye. Aşağıya kadar indim. Minare çıkışında bütün hacı efendiler orada toplanmışlar. Uzun Mekke'den mi geldi, Medine'den mi geldi? Böyle içeriye girdim ki Hoca efendi boynuma sarıldı ağlıyor. Sen beni Kabe'ye götürdün evladım nereden geldin diye. Tabii o güzel bir hadisedir. Çok. Hiç unutmuyorum. Ondan sonra da bizi götürdüler Necmettin Nursaçan hocama. Tabii camide güzel bir icra ettik. Kur'an okuduk falan. O da oraya almak istedi. O zaman Kayseri'de bir Fevzi Çakmak mahallesinde bir camiye alalım seni Hoca efendi diye ısrar etti. Dedim ben Sivas'tan evlendim. Görev yerim oraya. Kaynatan bana küser. falan gitmedim. Dolayısıyla burada şunu ifade etmek istiyorum. Ezanı okuyan güzel okusun. İmam kardeşlerim kendilerini çok iyi yetiştirsinler. Yani ezan okuyucu müezzin kardeşlerim. Yani güzel okuyanları çok dinlesinler. Ben onun için çok duygulandım. Ve bu ezan beni ruhen, manen hep rahatlatmıştır. Çok daraldığım zaman camiye giririm. Zaman zaman kaside okurum. Zaman zaman şeyde bulunurum. Mesela şöyle camiye girir girmez şahidim arzu semadır bütün ecram ile aşıkım sıdk ile ben Hazreti Şah-ı Resul'e takatı yok dilimin halini takrir bile. Ey badı sabah uğrarsa yolun semti harameyne tazimim yar zeyle şunu sekaleyne. Ondan sonra gerçekten bizi Peygamber Efendimizin kendisine selamımızı arz ediyoruz.
kendisinin bize şefaat etmesini diliyoruz. O şefaat etmezse biz nice olur bizim halimiz. Onun için Emreciğim, Müslümanım diyen kardeşlerimin ezana çok büyük değer vermesi, efendime söyleyeyim, okumasına, okuyan kardeşlerimin kendilerine çok daha iyi bakmasına, sesini korumasına çok ehemmiyet var. Sizin dikkat ettiğiniz şeyler var mı hocam sesinizde baktığınız? Ben hiçbir zaman çünkü yani hala tertemiz bir sese sahipsiniz. Yani bu çok kıymetli. Şu anda ben sizin beni aradığımda nezleydim. Yani 3-4 gündür doktora gittim 4-5 gün önce. Siz cumartesi aramıştınız. Tabii. İşte aşağı yukarı 3-5 gün oldu. 5 gün oldu. Ben o gribal enfeksiyonla boğuştum ve Allah'a şükürler olsun atlattım. Şu anda nezle, aslında nezlem tam geçmiş değil ama şükürler olsun. Evet. Şimdi müsaade ederseniz bir anımı daha anlatmak istiyorum. Hocam buyurun. Zevkle. Çok duygulandığım bir anı. Burada Hayırsevenler Camii'ndeydim ben. Yani 85'te geldim. Hayırsevenler Camii bir tarafta stadyum, bir tarafta loka bakım, bir tarafta askeri dikim evi, efendime söyleyeyim PTT, MTA, 4 işletme, birçok şeyin ortasında bir cami. Yani hepsini içine alan karayollar lojmanları falan. Tabii biz o zaman ezan okuyoruz. Her gittiğim yerde de cihazları mutlaka sıfırlıyorum. Güzel bir cihaz aldı sağ olsun burada kardeşimiz. Yeniliyorsunuz her şeyi. Yani. Mutlaka temiz sıfırdan gittiğim camide bir defa bütün mikrofonları değiştiriyorsun. Çünkü ibadet şeyini bozmamalı. Buna da zaten Allah razı olsun Diyanet İşlerimiz. Bu güzel seslerin merkeze alınmasında da daha önceki Diyanet İşleri Başkanımız da şimdiki Ali Bey de daha fazla eğilerek güzel okuyucuları Allah razı olsun başkanımızdan, kendisinden çok memnunuz. İyi okuyucularla ilgili çok güzel çalışmalar yapılıyor. Hep merkeze getirilen arkadaşlar seçilerek geliyor. Selahattin camilerde olsun, diğer camilerde olsun. Bunun için güzel, Diyanetin bir neferi olmaktan da şeref duyuyorum. Bunu da burada ifade etmek istiyorum. Çünkü ben 38 yıldır görev yapıyorum burada. İşte o cihazı yeniledim. Ezan okuyorum ama işte o dönemde bütün şeylere çıkıp dinliyorlar balkonlara. Bir Ramazan günü sene 96 öyle hatırlıyorum. Bir telefon geldi. İkindi üzeri Ramazan-ı Şerif. Dedim ki hayrola buyurun, bir bayan arıyor. Buyurun dedim. Dedi ben müftülükten telefonunuzu aldım. Kerim Hoca'yla mı görüşüyorum? Buyurun. Konyalı Kerim Hoca. Evet buyurun. Kardeşim dedi ben burada 100. yıl lojmanlarında oturuyorum. Bir yarbayın hanımıyım. Biz Nevşehirliyiz. Sizin ezanlarınıza meftunuz. Vallahi yatsılarda bilhassa çıkıp ezanınızı dinliyoruz balkonda. Eşim de ben de bir Müslüman evladıyım. Eşim namaz kılmıyordu. Fakat karşımda o bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Ben ağlıyorum, o ağlıyor. Sizin okuduğunuz o namelerden etkilendik. Dolayısıyla sizden istirhamım var. Ne olur? Beyim de başlayacak namaza. Başkasına okutmayın dedi. Sesi yetmeyen ihtiyar amcalara, gençlere bazen okuyorlar. Lütfen. Bizi dedi burada komşu eden Rabbimiz inşallah Efendimizin bir ham sancağı altında da komşu eyler dedi. Biz de kendisine söz verdik. Ağlıyor bayancağız. Yani bacımız Allah razı olsun. Ona nasıl cevap verebileceğimi şaşırdım. Yani onu nasıl şey yapabilirim, duygularını sükunete erdiririm diye epey uğraştım. Kendisi ağladı ve işte okuyuculara çok güzel şey düşüyor, görev düşüyor. Mesuliyet var. Onun için iyi okumak lazım, güzeli görmek lazım, güzeli duymak lazım, güzel davranmak lazım. Onun için Emreciğim biz elhamdülillah namaz kıldırmaktan zevk alıyoruz, ezan okumaktan zevk alıyoruz. Bu görevi yapmaktan gerçekten zevk alıyorum. Bana soruyorlar, daha emekli olmuyor mu hocam? Emekli olmuyor mu? Daha yaşımız genç diyorum. Aynı sizin az önce buyurduğunuz gibi. Yaşımız genç daha hocam diye. Bir anım daha var. Onu da anlatayım. Hocam lütfen anlatın. Zevkle. Şimdi
o Hayırsevenler Camii'nde görev yaparken dediler ki İbrahim Tatlıses gelecek. Tabii gençliğimizde çok dinledik. Gerçekten gür bir sesimiz olması hasebiyle zaman zaman da türkü okuduğumuz oldu. Güzel okumak için bazı şeyleri yapmak lazım. Yani girip müzisyen arkadaşlarla da kulakları, sesin kontrolü babından çalışmak lazım. Peki dedim, tabii etkileniyoruz ya. Ben şimdi 4 Eylül mahallesinde, o stadyum oradaydı, açık alanda konser verecek denildi. Kim? İbrahim Tatlıses. Tabii kendisine bir muhabbetimiz var. Çok seviyorum. Dinliyorum. Ezanı şimdi döşeneyim de bir dinlesin dedim. Nasıl bir ezan okuyor bir dinlesin. Ondan sonra da bu kim bu ezan okuyan? Bir görüşelim de bir karşılıklı bir de buna okutayım bir ayağında kundurayı gibi. İçimden geçti. Allah biliyor. Evet. Tabii güzel bir ezan okudum. Öyle çağırma falan olmadı. Fakat gece rüya gördüm. Rüyamda bir silo buğday konulan boş. İçerideyim ben. Dışarıdan siyah gömlek ve siyah pantolonuyla kemeri İbrahim Tatlıses Bey içeriye girdi. Şeyi açtı, silonun kapısını. Kerim hocam dedi, bana imrenme dedi. Senin yolun doğru yol. Allah aşkına o yolda devam et dedi. Onun için bunu da paylaştım. Evet, çok ilginç. Affınıza sığınarak. Efendim ben sizin ta Sivas'ımıza gelmenizden şeref bulduğumuzu. Estağfurullah hocam, bizim için büyük mutluluk. Sevindirdiniz. Rabbim de sizi ve ekibinizi sevindirsin diyorum. Sağ olun cümlemiz hocam. Bana sormak istediğiniz varsa. Bir iki tane soracağım. Yani siz çok sağ olun. Çok güzel örnekler verdiniz. Çok güzel hikayeler anlattınız. Biz de zaten bunları dinlemek için buradayız. Sesinize nasıl bakıyorsunuz hocam? Birkaç formül verin gençlere. Onu şöyle ifade edeyim. Bu tertemiz sesin bir şeyi vardır. Şimdi Ahmet Kirdiş hocam, hani az önce ifade ettiğim hocam, bize dediler ki, evladım siz elmayı kaynatın, hatta içerisine şey de koyun, karanfil koyun dedi. Kaynasın, ılıkken onu yiyin. Bir. İkincisi, babaannem rahmetli de derdi ki, oğlum sabahtan aç karnına biz zaman zaman yumurtanın sarısını içine tuz atar içerdik. Boğazımızı yumuşak tutsun ve sesinizi güçlendirsin diye. Aslında o sesin daha güçlü olması için başta insanın kendi sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Duştan sonra mutlaka iyi ciğerleri, sırtını kurulaması gerekiyor. Öyle ben hep şey giymişimdir, yani kış geldim mi bu içlik giyiyorum. Yani soğuk bir beldede olmama rağmen sesimi muhafaza ediyorum. Yani. Onun için o şeyi bir de şunu demişti Ahmet Kirdiş hocam, güzel zeytin, hani o inciri zeytinyağının içerisine koyacaksınız sabaha kadar, ama kalite o incirlerde, kurumuş incirden koyuyorsunuz, sabaha kadar içi doluyor. Onu sabahtan aç karnına yiyorsunuz. Ve sesin bütün pürüzlerini giderir dediler bize. Ahmet Kirtiş hocam. Onun için çok soğuk içmemek lazım. Çok sıcak içmemek lazım. Efendim, sesi korumak için tabii ani çıkışlar yapmamak lazım. Birden kızmak gibi mi, yoksa okurken yani, bir anda böyle birden çıkış yapmamak lazım. Daha kontrollü. Yani mutlaka ben şimdi az önce bağırdım birden ama tabii bir şeyimiz var. Yani, tecrübemiz var. Tabii. Onun için sese iyi dikkat etmek lazım. Yani sigara içmem. 40 yılda bir bazen aldığım olmuştur ama kesinlikle sigarayla hiç aram olmadı. Elhamdülillah. Babam da, kardeşlerim de biz içmedik ailecek. Onun için diğer kardeşlerim de gerçekten büyüğüm olsun, küçüğüm olsun, büyüğüm müthiş bir usulü ve güzel bir sesi var. Kendisi Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezundu. O ilahiyat olarak bitirdi. O camide imamlık görevi yaptı. Kardeşim de şu anda Kadınan'da Konya'da Hacı Kadir Uz Camii'nde görev yapıyor. İyi bir okuyucudur bunlar. Yani küçüğümüzün sesi babamızın sesine biraz daha benziyor.
içlerinde en vahşi ses mi diyeyim artık. Savaş Aybey'in dediği gibi. Ama Güzel. biz onu dizginledik. Dizginlediniz. Yani Eski okumalarınızla yeni okumalarınız arasında kendinize bir fark oluyor mu? tabii. Ben Ne fark etti? Mesela daha gençlik yıllarınızla bugün arasında tecrübeyle Şimdi- alakalı. babam derdi ki, oğlum Kerim, güzel ağır ağır başla, yavaş yavaş, ondan sonra çık. Cabının atı gibi çıkıverme derdi. Baba, bu cabının atı ne derdim? Bizim kazada bir at varmış. Yarış yapılıyordu ilçelerde o dönemlerde. Evet. Bizim kazada da Cabı diye birinin atı varmış. At normal giderken kuyruğunu döndürdüğüyle diyor, Allah son sürat, yani ansızın bağırmalara girme. Onu tevşir ediyor. Onu benzetme yapıyor babam. Onun için tabii çok dinlemeyle alakalı bir hadise. Ben mesela bu camiye geldim geleli, sağ olsun başkanımız, camimizin bilgisayarı var. Her konuda başkanımız bizi kırmazlar. Camimiz gerçekten diğer camilere nazaran çok daha sosyal alana açık bir yapısı var. İşte bu gördüğümüz alanda da Kur'an okunur, sohbet edilir. Efendime söyleyeyim. Daha önce burada işte hep iyi okuyucuları dinliyorum. Girdiğim zaman 2 saat mutlaka iyi kaside okuyanları, iyi ezan okuyanları. Siz kasideyi özellikle fazla seviyorsunuz Evet. galiba. Çünkü kaside okuyuculuğu başka bir şey. Evet, kasideyi Herkes çok daha kaside iyi okuyamaz. bence. kasideyi ben çok daha şey yapıyorum. Yani ezanla kaside benim formatım diyeyim Çünkü artık. kasideyi iyi okuyan ezanı da bir başka okuyor. Tabii. galiba, değil mi? Şimdi yalnız ezanda çok fazla name iyi değil. Onun da bir şeyi var. Yani bizim Ahmet Kirdiş hocam derdi ki şöyle yumurtaya benzetirdi. Yani başı hafif ince, ortası kalınlaşıyor gittikçe. Yani yavaştan başlayın, yükselin, ondan sonra tekrar yavaşa inin. Yani vusulsüz usul olmaz. Anlıyorum. Yani usulsüz vusul olmaz. Usul gerekir. Ne bir söz var ya, kabul edilemeyen güç güç değildir. Kontrolsüz güç değildir. Kontrol şart. Onun için tabii biz daha önceki o vahşi çıkışlarımızı Ahmet Kirdiş hocam olsun, diğer okuyucularımız olsun, Konya'da da Ahmet Çalışır hocamız vardı sağ olsunlar. Onlardan da faydalandık. Usul veren hoca efendilere gittik, gördük. Şükürler olsun. Şimdi bizim camimiz teravihlerde diğer camilerden farklıdır. Ender'in usulü arada bir dörtlük yaparım, bir kuble. Müftüm de diğer müftülükteki kardeşlerim hep benim camime gelirler. Yani asılırız. Enderun teravihi kılıyoruz. Şükürler olsun. Görevde huzur buluyorum. Şevk alıyorum. Teravihlerde, efendime cumalarda. Onun için imamlarımıza düşen görev şu. İyi okuyucu olmaları için iyi dinlemeleri lazım. Çok dinlemeleri lazım. Güzel okuyanları. Evet. Ben bu duygularla Hocam o kadar severek yapıyorsunuz ki işi. Ben bu işi yaparken böyle zevk almanızı aslında bu kameralara yansıyan en güzel şey bu. Bunu söyleyeyim. Yani anlattığınız her şeyde işte diyorum camiye giriyorum diyorsunuz, okuyorsunuz. Yani o içinizden taşan şey aslında sesinize enerji veren. Yoksa aslında tiz çıkmak, ince ses tutmak bunlar bunu geçirmiyor karşıya. evet, siz yaşayacaksınız ki Evet. karşı taraftaki insanlara Müthiş. etkisi olsun. Müthiş. Efendim bizi ta bütün dünyaya tanıttınız. Ben Estağfurullah. özellikle size teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Gerçi bizi tanıtan Yüce Rabbimiz. Tabii bize ki. bu nimeti veren. Tabii ki. Bizim haberimiz yokken oldu bütün Aynen. şeyler. Hepimiz Yani. aracıyız bu işte. Sadece için- bu kadar. Ama sizi bırakmayacağım. Yani bu üst kata çıkacağız inşallah. İnşallah. Sizden kaside ve bir ezan rica edeceğiz İnşallah. kaydetmeyi. İnşallah. Sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun.